Merhabalar, ben Yüksel, kanalıma hoş geldiniz. Önceki videoda yuvarlak roba çalışması yapmıştık. Bir erkek bebek için, bir de kız bebek için. Şimdi bu robaları yelek haline getireceğim. E, Burada patik çalışmıştım daha önceki videoda. Lastik modeli çalıştığım için yeleğe de bir yerine bu deseni koymam gerekiyordu ki bir bütünlük teşkil etsin diye. Bundan sonraki öreceğim ön ortadaki ilmeklerin şöyle 4 tane buradan 4 tane buradan ayıracağım. Ve bundan sonrasını şu 4 tane olmasa bile şu 3 tanesini lastik öreceğim. Diğeri de tekrar bir sıra geçeceğim. Şuraları ilikler yapmak için bütününe yeleğin. Şu ilikleri yaparken geçeceğim ilmeği de ilk baştakinden geçeceğim. Kalan 3 tanesi bana lastik örgüsü gösterecek yeleğin ön ortasında. Kolları da ona göre ayırdım. Şöyle göstereyim. Zaten bunu böyle 4 parçaya halinde koyarsanız biraz öne şu lastik öreceğim için fazla ayırdım. O yüzden şu ortasından biraz kola doğru kaydı. Yoksa eğer o lastiği yapmasaydım tam ortasından yapacaktım işareti. Tabii ki bunu böyle kafadan üst üste koyup da şuradan demeyeceğiz. Sayılarla da bu sabitleyeceğiz. Yani her iki tarafta da ve arkada orantılı sayı kalması gerekiyor. Şöyle yaptım. 183 trabzan var. 53 taneyi arkaya bıraktım. 23 artı 4, 23 artı 4. Bunlar lastik efekti olan ilmekler olacak. Kollar için de 38 bıraktım. Çok denk geldi. Tam ölçü tam güzel oldu kollar içinde. Zaten kol bıraktığımızda buraya bir açıklık öreceğiz. Şu koltuk altını rahatlatmak için. Desenimiz çok basit. Yani herkesin, ilk defa öğrenenlerin bile rahatlıkla örebileceği bir model seçtim. Şimdi hemen onu örmeye başlayalım. İpi gene hatırlatayım başlamadan önce. Alize Cotton Gold. Tığ gene 2,5 milim. İlk sırayı örmeye başlıyoruz. Lastik çalışmasıyla başlayacağız tabii ki. Ayırmıştık çünkü ilmeklerini. 3 zincir çekiyorum. Şöyle önden alıyorum trabzanı. Sonra arka taraftan bir ters ilmek alıyorum. Sonra gene düzünden 3 ilmeği bu şekilde lastik örerek devam edeceğim. Şimdi desene başlıyorum. Tığ doluyorum. 1, 2, üçüncüye bir trabzan, aynı yere 2, 3 trabzan. Doluyorum. 1, 2, üçüncü ilmeğe gene 1, 2, 3 trabzan. Doluyorum. 1, 2, 3, üçüncüye gene 3 trabzan. Model 2 sıradan oluşuyor. Biz ilkini örüyoruz şimdi. Gene koltuk altına kadar örüyorum. 1, 2, üçüncüye gene 1, 2, 3 trabzan. İğneyi çıkarıyorum. Kolu birleştireceğim. Yalnız şu arayı koltuk altını rahatlatmak için biraz daha
kolay giyilebilir olsun diye 1, 2, 3 şurada 1, 2, 3 model ilmekten oluşuyor çünkü model. Bir 3 zincir çekiyorum, doluyorum. İşaretli ilmekten 1, 2 de çıkıyorum. 2, 3. Şurayı, kolu biraz daha rahatlattık. İğneyi de çıkarıyorum. Aynı şekilde diğer sıra başına kadar bu şekilde örmeye devam ediyorum. Sıra başında ön kısımda kaç tane desen varsa diğer tarafta da aynısı olması gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi lastiği örüyorum. Trabzanı şu şekilde patiyi örerken yaptığımız lastik tekniği. Şimdi iç taraftan alıyorum. Bir tane de dış taraftan. Şimdi normal. Başladığım gibi bitiriyorum. Şimdi diğer sırayı öreceğiz. 1, 2, 3 zincir çektim. Nasıl görüyorsam şu 3 trabzanı öyle örüyorum. İçeriden batıyorum. Öyle görüyorum çünkü. Şunu dışarıdan tekrar ilmek nasılsa öyle örüyoruz. 3 lastiğimizi de ördük. Bir trabzan, 1, 2, 3 lastik, 4 tane oldu. Şimdi modele geçiyoruz. Tığ doluyorum. Şuradaki üçlü battığımız trabzanların ortasına, ortadaki trabzana bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Bunları yazlık bluz örerken çok kullandığımız modellerden. Bebek hırkalarına, yeleklere de çok kullanılıyor. Bir de basit. Hem güzel duruyor hem çok basit. Şimdi gene üzerine doluyorum tığın. 3 trabzanın tam ortasındakine bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Ortadakine bir zincir, gene aynı yere bir trabzan. Gayet basit bir şekilde örüyoruz. Koltuk altına kadar geleyim ben. Şurada 3 zincir çekmiştik. Gene doluyorum. Aynen örmeye devam ediyorum. Tam ortadaki zincire deseni devam ediyorum. Bir zincir, bir trabzan daha. Tekrar doluyorum. Ortadaki trabzana bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Aynen devam ediyorum. Ve bundan sonraki de zaten sıra aynen devam ediyor. Bundan sonra bir alttaki, sonra bu iki sırayı tekrar ede yeleği bitireceğiz. Yeterli uzunluğa geldiğinde sanırım 30-32 santim falan örmek gerekecek. Şu sıraları bitirdikten sonra bedeni etrafına bir oyamız var. Bu oyayı yaparken de buralarda minik minik biritler yapacağız düğmeleri için. 4 sıradan sonra şöyle bir görelim istedim. Şuradaki lastik örgüler gayet güzel görünüyor. Bayağı bir bütünlük sağladı.
gerçekten. Şimdi ilk sırayı tekrar ikinci sıranın üzerine örmeyi tekrar bir göstereyim. Yeni başlayanlar için önemli oluyor çünkü. 1, 2, 3. Şu ilk sıramızdı. İkinci sırayı bunun üzerinde gördük ama şunu tekrardan bir iğneleyelim. 3 zincirlik bir trabzan yaptım. Şöyle örgünün düzünden ördüm. Örgünün içinden ördüm. Tekrar dışından. Lastik görüntüsü örgünün sonuna kadar devam edecek. Doluyorum. 3 trabzan. 1, 2, 3. Doluyorum. Gene şu arada zincir çektiğimiz boşluklara 3'er trabzan. Çok çok kolay bir model. Şurası da şart değil tabii ki bunu yapmanız. Ben sadece patiklere uysun diye yaptım. Ama size de bir fikir vermiş olur. Patikte çalıştığınız, eğer lastik çalıştıysanız şuradaki bir lastik görüntüsü güzel bir takım oluşturuyor. Evet, ben bunu örmeye devam ediyorum. Yeterli uzunluğa geldikten sonra örmeyi bırakıyorum. Şuradaki 3 trabzanla doldurduğumuz sırada değil de şu daha hafif olan, daha delikli olan sırasında bırakıyorum. Çünkü buralara, şu aralara örgüler yapacağız. Tomurcuklar yapacağız. O yüzden şu sıranın daha hafif olması gerekiyor. İpi hiç koparmadan şu ön ortayı, yani patları üçer sıra öreceğiz. 1, 2, 3 kere çakma sık iğne öreceğim. Aynı şekilde karşı tarafı da son 3. sırasında ilikler oluşturacağız. Buraya 3 tane robaya 3 tane düğme dikilecek. Bir zincirle çıkıyorum. Doluyorum. Trabzanların aralarına, şu boşluklara, şuralara sık iğneler yapıyoruz. Çakma sık iğne. Aynı yere bir kere daha. Sonra diğer boşluğa. Diğer boşluğa. Bu şekilde devam ediyor. Üç sıra örecektim ama vazgeçtim. Büyük olacak çünkü bayağı bir geniş olacak. 2 sırada bitireceğim pat kısmını. Şimdi 1, 2, 3 çakma sık iğne ördüm. Üçüncüsünde 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip hemen dibine bağlıyorum. Bunlar bizim iliklerimiz oluyor. Deniyoruz hangi düğmeyi kullanıyorsak. Yeterli. 5 zincir yeterli. Ortalayacağız. Bir biriti buraya yaptıysak tam ortala, ikinciyi de şuralara bir yere yapacağım. Robanın biraz altına düşüreceğim şöyle. O yüzden şuralarda, yani 1, 2, 3, 4. sırada bir birit daha yapacağım. Gene sık iğneleri örmeye devam ediyorum. 4, 5, 6, 7. Burada bir tane daha, 1, 2, 3, 4, 5 zincir dibine bağlıyorum. Devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5,
6. Şu hemen örneğin başlangıç yerindeyim. Bir tane daha. Şimdi bir birit daha. 5 zincir dibine. Şuradaki ilk sırasına denk getirdim bir tane biriti. 3 tane yeterli. Şimdi sık iğne örmeye etek ucuna kadar devam ediyorum. Şimdi etek ucuna kadar ördüm. Burada şu son noktaya bir kere batıyorum. Bundan sonrası normal sık iğne batacağımız için hemen aynı yere şu dönüşü sağlaması için şuradan başlatıyorum. Aynı ilmek bir önceki battığım yere batarak başlatıyorum sırayı ki şuradaki dönüş güzel olsun, kasmasın. Bundan sonra her ilmeğin üzerine bir sık iğne, şuradaki şu lastik olarak bıraktığım kısmı bu şekilde düz geçtim. Dolamıyoruz. V'nin içine bir sık iğne, 3 zincir, tekrar aynı boşluğa bir sık iğne, 3 zincir, gene aynı boşluğa gene aynı yere, yani her V'ye derken arada bir tane boşluk bırakıyoruz. Birine örüyoruz. Birinin üzerine şöyle bağlıyoruz modeli. Sonra diğer V'nin üzerinden devam ediyoruz. 1, 2, 3 tomurcuk oluyor. Aynı yere de 4 kere batmış oluyoruz. 1, 2, 3 zincir. Aynı boşluğa gene 3 zincir. Aynı boşluğa bu şekilde tomurcuklar yapıyoruz. Bir sonraki V'ye bağlıyoruz. Sonra tekrar diğerine aynı modeli örerek şu etek kısmını örerek diğer patın başlangıç yerine geliyoruz. Karşı tarafa da şu düğmeyi diktiğim tarafa da 2 sıra çakma sık iğneyi ördükten sonra yelek bitti. Başka bir yerine hiçbir örgü yapmadım. Şu süslü oyayı sadece etek kısmına ördüm. Gayet güzel oldu. Abartmadan, erkek bebeği giyeceği için daha sade olsun istedim. Ölçülerini de hemen vereyim. Şöyle 25, hatta şöyle biraz geniş tutmak lazım kol altına kadar, 26 santim. Beden 26 santim. Şöyle de göstereyim. 31 santim. Ölçüler bunlar. Yeni doğan bebek için de çok ideal. 6 ay hatta 9 aya kadar çok rahat kullanılabilir. Patiğin lastik örgüsüne uygun şuraya bir lastik efekti yapmıştım. O da çok güzel oldu. Bence güzel bir takım oldu. Çok sade. Kendinden, ipi de kendinden desenli olduğu için hiç fazla süse gerek kalmadan güzel bir takım olduğunu düşünüyorum. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.